Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz sevgili hanımlar. Bu videomda sizlerle birlikte Zara'nın bu sene çıkarmış olduğu bir örgü çantasını çalışacağız. Birebir aynısı değil. Ben biraz değiştirdim açıkçası çantanın. Yani form olarak aynı ama Zara'nınki gerçi bir tık daha büyüktü. Ben biraz daha küçük çalıştım bu çantayı. Askı kısmı ve bu yan körüklerinde bu tabanda biraz farklılıklar yaptım. Aynı zamanda bu en üst sıraya bir tane de sık iğne geçtim hanımlar. Orijinalinde bunlar yok, bilginiz olsun. 19 motiften oluşuyor. 7 motif renkli yaptım. 12 motifte vizon rengi yaptım. Örmesi gayet güzel, keyifli, kolay bir çanta. Ölçülerini hemen söylemek istiyorum size. Bu şekilde tuttuğumuzda 32 santim. Bu kenarlarını açarsak da 44 santim, yüksekliği ise 22 santim arkadaşlar bu çantamızın. Videoma geçmeden önce kanalıma abone olursanız ve bu gönderimi beğenirseniz çok sevinirim. Gerekli olan bütün malzemeleri, her şeyi açıklamalar kısmına yazacağım. Oradan bakabilirsiniz. Şimdilik keyifli seyirler diliyorum. Evet, hepimize kolay gelsin diyerek videoma başlıyorum sevgili hanımlar. Toplamda 19 adet motif yapacağız. 19 adetin 7 motifi renkli motif olacak. Çünkü ben bu çantamızın taban kısmına da renkli motif kullanmayı tercih ettim. Bir tık daha orijinalinden çıktım yani. Burada da 12 adet motifimiz olacak. Şu an 11 adet mevcut. 12.'yi birlikte öreceğiz. Kullanmış olduğum tığ 3,5 numara ve şöyle ev ayarının yerli rafyasını kullandım. Şu iki rengini. Şimdi hemen videoma başlıyorum. Motiflerimi şöyle kenara alıyorum. Tam göbek kısmını ben zincir bir halka yapacağım. Hanımlar siz isterseniz sihirli halka yapabilirsiniz. Ben zincir halkayla başlamayı tercih ettim. Hemen şöyle bakın, öncelikle bir kilit zincir yapıyorum. Sıkıştırıyorum. 1, 2, 3, 4. 4 tane zincir çektim bu halkamız için. Hemen şu ilk zincirime batıp bir kaydırma yapıyorum. Bu ipi de bu şekilde çeviriyorum. Tam bu noktada 3 zincirle bir üst sıraya çıkacağız. 1, 2, 3 ve buradaki küçük dairemizin içini dolduracağız. Başını doladım. İkili trabzan yapıyoruz. Diğer ipi de arkada yürütebildiğimiz kadar yürütelim ki sağlam olsun. Birazcık da çekerek ikinci ikili trabzanımı yaptım. Şimdi başta çekmiş olduğumuz 3 zincirle beraber burada üçlü bir grup oluşturduk. Hemen araya 2 adet zincir çekiyorum. Tekrar başına doladım. Bu motifimiz meşhur bir motif biliyorsunuz. Hanım dilendi, bey beğendi motifi. Hiç bilmeyenler için gösteriyorum ben şu an. Şu şekilde ikili trabzanımızı yaptık. İkinci üçlü grubumuzu yaptık. Araya 2 zincir. Tekrar başına doladım. Arkadaki ipi yürütüyorum. Aynı noktaya yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Birazcık şöyle de çekelim. Bu orta halkamı ben küçük yapıyorum çünkü. Birazcık mesafe açmak için tekrardan. Evet, sonuncu üçlü grubuma geçtim. Yine aynı noktaya 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın. 1, 2, 3, 4. 2 tane zincir çektim. Bu ipimizi de zaten yeterince yürüttük. Şimdi bakın burada 3 tane bu 3 tane çekmiş olduğumuz zincirin en tepesi burada. Diğer ikili trabzanların tepesi de burada. Biz bu kısmı atlıyoruz.
Hemen bakın şu ikili trabzanın tepesinden batacağım ve bir kaydırma yapıyorum. Sonra hemen yanındaki tepe noktasından bir kaydırma daha. Şimdi tam bu orta kısma geliyoruz. Yine bir kaydırma daha. Bakın şu şekilde bir grubumuzu oluşturduk. Şöyle göstereyim size. Hemen burada yine 3 tane zincir çekiyoruz. 1, 2 ve 3. Aynı noktaya ikili trabzan yapıyoruz. Ve bir ikili trabzan daha. Araya 2 zincir. Aynı noktaya yine 3 tane ikili trabzan. Bakın bu kısımda köşe noktalarını oluşturuyoruz. O yüzden bu aralara sadece bir zincir çekiyoruz. Diğer köşeme geldim. Yine bir üçlü grubumu oluşturuyorum. Araya 2 zincir. Bu 2 zincirlik alanlarda sivri köşelerimiz oluyor. Tekrar aynı noktaya 3 tane ikili trabzan. Ve diğer köşeye geçişte bir tane zincir çekiyoruz. Köşemize geliyoruz. İlk grubumu yaptım. İkinci grubuma geçtim. Diğer köşeye geçiyorum. Araya bir zincir. Burası son köşemiz. Araya bir zincir. Evet, şimdi bir alt sırada yapmış olduğumuz işlemi yine burada da devam edeceğiz. Bakın burada üçlü bir zincirimiz var. Bu zincirin tepe noktasına batmıyoruz. Bunu da neden yapıyoruz? Hemen size söyleyeceğim. Bakın biz bu ikinci sıraya battığımızda bir kaydırma yapıyoruz hanımlar. Ve bu kaydırma da bize bir adet ilmek başı veriyor. Bakın şu kısım. Aradaki bir zincir, bu da batmış olduğumuz ilmek başı. Burada bir tane başağımızı elde ettik. Şimdi ikinciye batıyorum ve bir başak daha veriyor. Boşluğa geliyorum, bir kere daha batıyorum ve yine bir başağımız daha oldu. Yani buradaki bu üçlü sıramızın bütün tepelerinde birer başak oluştu. Neden? Çünkü biz kaydırma yaptığımız için kaydırma da bize bir başak veriyor. O yüzden şu ilk sırayı atlamak durumunda kalıyorum. Yoksa burayı dörtlemiş oluruz. O da motifimiz büyüdükçe kötü bir görüntü verecek. Hemen bakın buradan yine köşe noktasını doldurmaya başlayacağız. 3 zincir. Aynı noktaya ikili trabzan. Araya 2 zincir. Bakın şu şekilde. Hem de çok muntazam duruyor. Şimdi araya bir zincir. Bu ara kısımlara geldik. Bu ara kısımlarda köşelerden arttırma yaptığımız için motifimiz büyüyor hanımlar. O yüzden artık buralara da üçlü gruplar yapacağız. Burada bir tane zincirimi çekmiştim. Tam bu ara tek zincirlik noktaya ikili trabzan. Aynı noktaya ikinci ikili trabzan. Aynı noktaya üçüncü ikili trabzan.
Buraya sadece 3 tane ikili trabzan yaptık. Başına bir zincir çekiyorum. Tekrar köşe noktama geldim ve köşe noktamda da yine aynı işlemi tekrar ediyoruz. Araya bir zincir yine ve yine tek zincirlik boşluğuma geldim. Üçlü dolgumu yapıyorum. Bu kısmı da gösteriyorum ki size nasıl ilerlediğini anlayabilin diye. Şimdi tekrar bir zincir, köşe noktalara geçişlerde bir zincir. Tekrar köşe noktama başlıyorum. Evet, şimdi bu kısma kadar anladıysanız burada tekrar görüşelim. Evet, sıra sonuma geldim tekrardan. Yine bakın hemen şu ikinci trabzanımın tepe noktasına batıp bir kaydırma yapıyorum. Yanındakine bir kaydırma, köşe noktama gelip bir kaydırma. Bu kısımdan da yine birinci zincirimi yaptım. 2, 3 diyerek yine köşe kısımlarını yapıyoruz. Bakın bu köşe kısmını tamamladım. Şimdi bir zincir. Şimdi burada 2 tane tek zincirlik boşluklarımız var. Buraya bir zincirimi çektim. Hemen buradan gevşek oldu biraz. Buraya tekrar bir üçlü grup yapıyoruz. İkili trabzanlardan. Burası zaten bizim son sıramız oluyor. Araya bir zincir. Tekrar geldik. Ve ikinci grubumu da yaptım. Araya bir zincir. Sadece köşe noktalarında aralara 2 zincir olacak hanımlar. Orası da köşe noktası olduğu için. Yine köşeye geldim. Bu kısmı da son kez gösteriyorum. Araya 2 zincir. 1, 2. Aynı noktaya yine üçlü grubumu yapıyorum. Evet. Bir zincir çektik, üçlü grup, yine bir zincir çektik, üçlü grup, yine bir zincir çekip köşe noktamıza tekrar geliyoruz hanımlar. Sıra sonunda tekrar görüşelim. Evet, tekrar sıra sonuna geldim. Yine araya bir zincir ve birleştirmesini yapıyorum. Hemen ikinci sıradan kaydırma, üçüncü sıradan kaydırma ve boşluktan kaydırma ve bir kilit. Evet, bakın motifimizi yaptık. Bu motifleri muhakkak ütüleyelim hanımlar. Ütülemek hem görüntüsünü çok değiştiriyor hem de sonrasında birleştirme işlemini kolaylaştırıyor. Size bir de ölçü vermek istiyorum, motiflerin ölçüsünü. Şöyle bakın. 11,5 santim. 11,5 santim. Evet. Şimdi birleştirme kısmına geçelim.
Evet sevgili hanımlar, şimdi motif birleştirmeye geldik. Ben motifimin bir parçasını birleştirdim. Bakın ön yüz veya arka yüz fark etmez. Bu şekilde birleştireceğiz. Yani bir iğne yardımıyla kaydırma yapmadım ben veya herhangi bir sık iğne. Böylesi daha çok hoşuma gitti. Şimdi size nasıl birleştirdiğimi göstereceğim. Bakın şöyle ön yüzleri bize bakacak şekilde şu şekilde tutuyoruz. Ve şu kısımdan başlayacağız hanımlar. Hemen iğneme ipimi takıyorum. Evet, dediğim gibi ön yüzleri bize bakacak. Hemen şu köşeleri köşelere denk getiriyoruz. Ve şu iç kısımdan bakın iğnemi buraya ben bir de düğüm attım, ne olur ne olmaz sağlam olsun diye. Tam şu kısma alıyorum. Bakın iç bacaklara batacağız hanımlar. Dışa değil. Şöyle hep başaklarımızın iç kısımlarına, iç bacaklarına batarak motiflerimizi birleştireceğiz. Şöyle göstereyim size. Bakın. Böylesi daha pratik ve kolay oldu. O yüzden bu şekilde birleştirme yapıyorum ben. Siz isterseniz kaydırma da yapabilirsiniz ya da bir sık iğne de yapabilirsiniz. Nasıl kolayınıza geliyorsa ya da benim gibi dikerek de birleştirebilirsiniz. Bakın. Tabii bu motifimizin model kısmı da birbirine denk gelsin lütfen. Ona da özen gösterin. Yani bakın burada bu ikili trabzanın birinci kısmındayım. Burada da ikili trabzanın birinci kısmındayım. O yüzden onlara dikkat edersek iyi olur. Şimdi bir bakalım. Bakın şöyle göstereyim size nasıl birleştirdiğimizi. Hemen devam ediyorum ben. Ve şurada tekrar bir bacağı aldım ve diğerini de aldım. Bu en son kısımlarda çift batalım lütfen, sağlam olsun. Bakayım. Evet. Şöyle çift batalım. Evet, bu şekilde. Şimdi direkt buradan yine bir motif alıp şöyle bakın şu şekilde başlayabilirsiniz. Hemen mesela hangi sıradayım ben? Bu sıradayım. Yani şuradaki ikili trabzanın ilk sırasındayım. Bu köşe noktamızda aynı noktaya getirelim hanımlar. Bakalım şöyle açalım daha doğrusu. Şu ikisi birbiriyle öpüşecek diyeyim. Evet, daha mantıklı oldu. Şimdi yine buradan batıyorum. Tam şu kısma. Ve devam ediyorum. Bakalım doğru mu? Tam şuraya batacağız. 2 zincirlik alanları yapıyorum şu an.
Bakalım, bakın köşe noktası böyle oldu. Hemen tekrar yanından yine başaklar birbirine denk gelecek şekilde ve başakların iç bacağına batarak ilerliyoruz. Bu kısmı ben bitireyim. Sonra bir parça daha göstereyim size. Bir parça daha ekleyelim. Ondan sonra anlayacağınızı düşünüyorum hanımlar. Evet, bu sırayı da bakın sıra sonuna geldim. Bu en son batmış olduğum. Bakın çift battım bu kısma ki sağlam olsun diye. Evet, şimdi buradaki üçüncü motifimi koyabilirim. Bakın böyle geldim, böyle gittim. Şimdi böyle döneceğim. Üçüncü motifimi de yerleştirmeye başlıyorum. Hemen bakayım kaçıncı sıradayım. Ona göre bir yol izleyeceğiz çünkü. Şöyle, evet. Evet, bu kısmı da birleştireceğim ben hanımlar. Sonrasında buraya bir motif koyup burayı böyle dönebiliriz. Sonrasında yine aynı şekilde buraya bir motif koyup burayı böyle dönebiliriz. Yani en pratik nasıl kolayınıza geliyorsa o şekilde yapabilirsiniz siz de. Ben ipimi koparmamak adına birleştirebildiğim kadar bu üçlü grubu birleştirmeye çalıştım. Ve bu şekilde de devam edeceğim. Burada da yine bu köşede çift batıp ipimi bırakacağım. Şimdi bir de renkli kısmı göstereceğim size. Burayı bitirdikten sonra tekrar görüşeceğiz. Bu parçayı ben birleştirdim hanımlar. Bakın şöyle göstereyim. Şimdi bu tarafı beraber yapacağız. Hemen yine şu şekilde tutuyoruz. Ve şu köşeden başlayalım. Yine iç kısımdan girdim. Şu şekilde ve diğer iç bacaktan yine alıyorum. Bakın bu köşelerin ilk zincirinden battım. Buraya çift batacağız. Sağlam olsun diye. Şimdi bir daha yapalım. Evet. Şuradan başlıyorum. Bakın tam birleştirme noktasındayım. Hatta şöyle bir tık düzelteyim. Bir önceki sıradayım. Bakayım. Evet. Şimdi yine böyle iç kısımdan bu kısımları da birleştiriyorum. Bakalım bir. Şimdi tekrar ilk trabzanlara geldik. Evet, buradan ben dikmeye devam edeceğim hanımlar. Bu kısma kadar anlamışsınızdır. Bakın şöyle oldu. Göstereyim ben size.
Birleştirme noktası derken bu kısmı kastediyordum. Şöyle. Tabii en son yine bir hafif bir ütü yapalım. Bir kendine gelsin çantamız. Çünkü ister istemez parça parça olduğu için ve her parçayı da birleştirdiğimiz için böyle duruşunda bozukluk olabilir. Ütü yaptıktan sonra bu gayet güzel bir hal alacak, merak etmeyin. Buradan devam ediyorum ben. Yan körük kısmında görüşelim. Evet, şimdi yan körüklerimizi yerleştireceğiz. Bu tarafı ben yerleştirdim hanımlar. Şöyle göstereyim. Şimdi bu tarafı devam edeceğim. Bu buradaki kalan ipleri kullanacağım ben. Hem sağlam olması açısından hem de değerlendirmiş olalım. Direkt bu köşeden başlıyorum. Birleştirmesi örmesinden daha uzun sürdü arkadaşlar. Motif olduğu için çok kolay örüldü ama birleştirmesi sanki daha meşakkatli gibi geldi. Şöyle bakalım, doğru yerde miyiz? Evet. Ağız kısmını çift yapalım lütfen. Bu ipi de burada kısa kesmeyelim. O ipleri yedireceğim ben ağız kısmını yaparken. Şimdi burayı bitirdik. Diğer tarafı dikip geliyorum hemen. Evet arkadaşlar, şimdi yan körükleri bitirdim. Çantamın ağzına dediğim gibi bir 2 sıra sık iğne dönmek istiyorum. Hemen bakın şuradan başlıyorum. Koyu renk ipimle yapacağım bu işlemi. Daha hoş duracağını düşünüyorum. Buradaki bütün parça ipleri de arada yedireceğim. Hemen şu şekilde başladım. Gelen ilmeklere birer birer batıyorum. Herhangi bir eksiltme ya da arttırma yapmıyorum. Buradaki bakın bu üçlü grupların tepe başak bölgelerine batıyorum. Gelen boşluklara birer tane, başak kısımlarına birer tane. Evet sevgili hanımlar, burayı 2 sıra dedim ama bu sırayı tek yaptım ben çünkü daha şık oldu bence. Çift sıra şöyle çok az gittim ama beğenmedim açıkçası. O yüzden vazgeçtim buraya 2 sıra sık iğne yapmaktan. Tek kat çok daha hoş oldu. Şöyle hafif bir ütü de yaptım ben. Bakın. Şöyle iç kısmını da size göstereyim. Gerçekten harika bir çanta oldu hanımlar. Şimdi hemen bir ölçü vereyim size bu çantamızla ilgili. Şuradan tutuyorum. Taban kısmını saymıyorum. 22 santim yüksekliği. Hemen
en kısmını da söylüyorum. Bakın şöyle açık bir şekilde 44 santim. Ama eğer dilerseniz bu şekilde de çok rahatlıkla kullanabilirsiniz bu çantamızı. Şu kenar körüklerini içeri alarak 44 santim açık hali, kapalı hali de 32 santim hanımlar. Şimdi askı kısmını göstermek istiyorum size. Çantamı şöyle kenara bırakıyorum. Bakın böyle askılar çalıştım ben. Çift kat iple çalışıyoruz bu askıları. Hemen bir ölçü vereceğim size başlamadan önce. Çünkü ben 2 askıyı da ördüm. Sadece size nasıl yapacağınızı göstereceğim. Siz de belirlemiş olduğum ölçüye göre örersiniz. Hemen bakın şu uçtan tuttum. Şöyle metremi alıyorum. Hafif çektim de. Evet, 70 santim, 69 santim. Zaten buradan 1-2 santim de çantamızın içine koyacağız bu askımızı, iki uçtan da. Yani böyle 65-66 santim bize kalan kısmı olacak. 70 santim idealdir. O yüzden şimdi hemen size askıyı nasıl yaptığımı göstermek istiyorum. Çok kısa anlatacağım. Siz de ona göre bir yol izlersiniz. 3,5 milim tığla da olur, 4 milim tığla da olur hanımlar. Tığınızı elinize göre ayarlayın lütfen. Ama ipimizin çift kat olması şart. Zaten ince bir askı hem tok durur hem sert durur. Hem taşıması açısından da kolay olur. Şöyle ucunda pay da bırakabilirsiniz. Bir dikme payı ben bıraktım çünkü iki ucunda da. Hemen bakın şöyle, hatta şöyle yapalım. Bir kilit yapıyorum. 1, 2 tane zincir çektim, başına doladım. İlk zincirime battım. Ve hemen bir ikili trabzan yapıyorum. Sonrasında bakın bu döne döne örülen bir askı. Yani örgümüzü sürekli çevireceğiz. Elimizdeki örgüyü. Şurayı kaçırdım, pardon. Hemen. Bakın böyle çevirdik. Biz hep bu kısımlara batacağız. Bakın. Ve artık ikili trabzan yapmayacağız. Sadece sık iğneler şeklinde ilerleyeceğiz. İkili trabzan en başta yapılıyor. Bilginiz olsun. Evet, bakın şöyle çektim. İkisini bir çıkardım, çevirdim. Bakın burada yine görüyorsunuz şuradaki bu iki düğümü. Çift kat ip olduğu için burada çift düğüm görünüyor. Hemen bir tık da böyle gevşek tutun elinizi. Çünkü ördükçe sıkılaşacak bu askımız. Zor olacak yani buralara batmanız. Hemen bakın. Tekrar şöyle uzattım ve ikisini bir çıkardım. Çeviriyorum. Her seferinde çeviriyoruz hanımlar. Bu yanda kalıyor. Batacağımız alan. İkisini bir çıkardım. Çevirdim. Bakın şu kısma batıyoruz. Tamamen sık iğnelerden oluşan bir askı. Ve çift ip. İsterseniz 3 ip de kullanabilirsiniz ya da 4 ip de kullanabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. İpinizin inceliğine, kalınlığına göre hareket edin lütfen. Bu ip zaten çok ince bir ip değil. 2 kat yeterli oldu. Bakın şu şekilde. Sık iğnelerle askımızı yapıyoruz hanımlar. Dediğim gibi bir tık da gevşek bırakın lütfen. Örmesi zorlaşmasın. Evet, bakın model çıkmaya başladı zaten.
Şu şekilde. 70 santime kadar örün. 70 santim olunca şu ipin bir tanesini iğne yardımıyla böyle yukarı doğru içeri doğru gizleyin lütfen. Burada tek ip kalsın. Dikerken daha kolay olur. Bitirirken de sadece tek bir ip alacaksınız. Şöyle bitireceksiniz. İpinizi buradan kesebilirsiniz yani. Askı kısmı da bu şekilde. Şimdi dikelim askılarımızı. Tekrar iğnemi elime alıyorum hanımlar. Şimdi şöyle çantamızı koyalım. Bir tane askımı alıyorum. Askıları dikerken kıvrılmasın. Ona dikkat edin lütfen. Şimdi bu askımızı ortalayacağız. Burada 3 motif var. Yani bakın şuradaki bu üçlü gruba askımızı dikeceğiz. Hem de gizlemek adına şöyle çeviriyorum. Tabii bunu şimdi buradan yukarı vereceğim ben. Ön kısımdan görünmemesi gerekiyor bu renk. Şöyle bir sabitleyeyim önce. Evet. Şimdi bakın, şunu şöyle yukarı alayım görebilmeniz için. Şu aralardan gireceğim. Şöyle bir girdim. Buraya 2 santim kadar verdim. Bakın tam şu ortadan batıyorum. Diğer tarafa çıktım. Bu en üstteki sık iğneye biz baz alarak yapacağız. Arkadan gizleyerek de yapabilirsiniz. Eğer alt kısımdaki açık renk ipe denk gelirse. Tabii ben buradaki bu ikili trabzanlara bu askımı tutturacağım hanımlar. Önden belli olmayacak ama arkadan tuttura tuttura bakın şu kısımlara gizleye gizleye askımı sabitliyorum. Ve buradan bir geri. Evet, bu kadar yeterli. Gayet de sağlam oldu. Şimdi bu ipimizi bu araya gizleyip keselim. Bakın. Düzeltme dediğimde bu şu kısımdan şöyle düzelterek bakın şöyle buraya hemen şu ikinci kirpiğimize diyelim, yani bu kısma askımızı dikeceğiz hanımlar, eşit olsun çünkü. Bu kısmı da anladıysanız askılarını dikip geliyorum. Evet arkadaşlar, çantamızın askısını da taktım. Bakın şu şekilde göstereyim. Şu an için herhangi bir çıt çıt kapama dikmedim ben. Çünkü astar yapılması gerekiyor çantamıza. Ondan sonra bir çıt çıt dikeceğim. Bakın ne kadar güzel, şık, yazlık bir çanta oldu. Gerçekten ben çok beğendim. İçime çok sindi. Umarım siz de beğenmişsinizdir sevgili hanımlar. Bu videomu burada bitiriyorum. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bu gönderimi beğenmeyi unutmayın lütfen. Gerekli olan bütün malzemeleri ve gramajlarını açıklamalar kısmına yazacağım. Oradan bakabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın hanımlar.